Giriş yapalım o zaman. Doktoram bununla alakalı mı? Eğitimlerimi spor üzerine aldım. Bu rahatsızlıklarla hareketler arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Altına Hı girdiklerini hı. böyle en önemli Yani şeyler nelerdir? sporla alakan nereden? Yani doktoram bununla alakalı mı yoksa kişisel Ha, olarak mı? tamamen hobi olarak başladı. Liseden beri aslında yapıyorum. Lise 2'den beri. Tabii bir ara bırak başla bırak başla falan oldu. Hiç tam olarak bırakmadım. Boş zamanlarımda onlarla ilgili sık sık şeyler okuyorum, işte makaleler vesaire. Ne üzerine peki doktoran normalde? Doktoram bölümüm işte girişimcilik ve inovasyon. Hı Ee, hı. Spesifiğe girersek teknolojiler var, bu AI falan, işte yapay zeka vesaire. Onlarla sürdürülebilir bir Hı çevre. hı. Hep bunları yabancı dil üzerinden konuşunca Türkçe Biraz anlatmak biraz zor olmuştur. oluyor. Aynen öyle. O konuda hani profesyonel olarak kendime asla profesyonel diyemem ama bilgim var. Bir de sevdiğim bir şey, hani yapmaktan hoşlandığım bir şey. Neden olmasın yani. Mantıklı abi. Yakışır da. Vücudunda yapmışsın. Değil mi? Teşekkür ederim, sağ ol. Hadi konularımıza geçelim. Giriş yapalım o zaman biz. Şimdi sen fizyoterapistsin. Evet, evet, fizyoterapi okudum. Ondan sonra da işte bölümlerimiz bizim ne alanını tercih edersen o alanda ilerliyorsun. Benimki spor alanıydı. Sadece spor değil de genelde çocuk pediatri dışındaki tüm alanlarda çalışıyorum diyeyim. Pediatri yok sadece bende. Ama sporda da ayrıca üstüne düştük. Eğitimlerimi spor üzerine aldım. İşte Amerikan okulundan pilates eğitimlerini aldım. Ondan sonra ayrı performans koçluğu eğitimleri aldık. Spor yaralanmaları üstüne bayağı bir Antalya'da 4 yıl falan çalıştım bir klinikte. Sonra kendi yerimi açtım. Kendi kliniğimi açtım. Profesyonel sporcular, amatör sporcular, normal işte sedanter bireyler falan hepsiyle çalışıyoruz. Spora yönelik de teşvik ediyoruz. Hı O hı. şekilde ilerliyoruz. Ya herhalde bayağı çeşitli insan görmüşsündür ya. Tabii tabii, çok Sakatlanmalar. fazla geliyor. Çok fazla geliyor. Yabancı milli takımlardan Türk milli takımlarına kadar gelebiliyor. Normal amatör de geliyor dediğim gibi. İlerlemelerini görmek, sahaya dönüşlerini görmek hoş oluyor açıkçası. Maçta falan görünce ben yaptım falan diyorsun. Öyle bir gururlanıyorsun yani, öyle diyeyim. Ben de aslında birçok sakatlık yaşadım. Hani Hı bu hı. sporla ilgilenenlerin eninde sonunda hani dönüp dolaşacağı yer galiba fizyoterapistler oluyor. Özellikle ağır spor yapanlar, işte vücutçular, powerlifterlar genelde kaçınılmaz onlar için ama sen Aynen. powerlifter olmadığım halde, sadece hani zinde kalabilmek, sağlıklı olabilmek için yaptığım halde ben de iki üç kere sakatlık yaşadım. İşte belimden olsun, dizimden Evet. olsun. Bu işin doğasında olan bir şey. Bunu bilerek yapıyorsun. Yani Evet, bir kere bunların hiçbirisi artık sağlık dışına çıkıyor. Estetik kaygılara da giriyor birazcık. evet, Yani sağlıktan ziyade onu, mesela ben bile spora gittiğimde her gün farklı bir yerimi sakatlayabiliyorum bildiğim halde. Çünkü kaldırmaman gereken bir ağırlığı kaldırıyorsun orada. Onu biliyorsun, yani kaldırmaman gerekiyor ama evet. e, o hipertrofiyi sağlamak için de kaldırman gerekiyor. Bunun için de sağlığın, yani tercih ediyorsun, sağlığından olmayı da tercih ediyorsun açıkçası birazcık. Evet. Mesela powerlifter'lara baktığımız zaman adamların ilk geldikleri şey ben bırakacağım demek oluyor zaten. Yani şu yarışma bitsin ben emekli oluyorum. Bu yarışma bitsin ben emekli oluyorum. İyi değil, her yerim sakat falan oluyor genelde. Tam çok güzel vücutları var, çok iyi dayanıklılıkları var falan filan ama gerçekten vücudu çok yıpratıyor. O Evet. yüzden ya orantıyı yakalamak lazım ama bir yandan da bu sakatlık olacak, yani o kesin. Aslında bu noktaya değindiğin güzel oldu. Çünkü yani ben riskimi biliyorum ama hani onun yanında avantajları var. İşte onu dengelemeye çalışıyorum. Ben bu riski almak istiyorum diyerek yapıyorum. Aynen öyle. Ama hani bazı noktada da riskin bilinmeyen tarafları var. Hani gerçekten sakatlanırsan bu sefer hiç hareket bile edemiyorsun. Neden örnek verelim? Deadlift'ten örnek verelim, değil mi? Deadlift yapıyor musun bilmiyorum. Şimdi Yapmıyorum. deadlift bel öldüren bir harekettir, yani net. Çok, evet, volümü en çok arttıran, bütün vücut için en önemli hareket deadlift. Ama en çok da mesela öldüren hareket o. Şimdi onun 100 kilo ile giriyorsan belinin bir kere sakatlanacağını biliyorsundur. Eğer 100 kilo ile gireceksen. Evet. Ama atıyorum 20 kilo ile girip de sakatlanıyorsan, evet, burada bir sıkıntı var. Evet. Yani demek ki gerçekten sen çok saçma bir şekilde yapıyorsun hareketi. Kendini koruyamamışsın falan filan anlamına geliyor. Evet, böyle trik noktaları iyi bilmek lazım. Sedanter ve amatör sporcuların sakatlanmasının nedeni de bu oluyor genelde. Hmm. Yani bu trik noktaları tam koruyamamak, eklem açılarını tam bilmemek falan. Bunlar Evet. önemli. Bel çukurunu oluşturmadan yapılan çoğu hareket mesela bel sakatlığına neden oluyor falan. Ya aslında o konulara gelelim bence. Ama onu ikinci sırada gelelim. Ben önce hani
Daha önce konuştuğumuz gibi belki rahatsızlıklar konusuna girelim. En çok görülenlerden bahsetmiştik biz bunu Hı hı, planlarken. Birkaç tanesinden bahsedelim. Eğer güzel bir ilgi gelirse hı bunu bir hı. seri olarak devam edebilir. Tendinitten bir bahsedelim mi? Tendin bir kere en nefret ettiğim benim hastalık, rahatsızlık. Hiç sevmem. Yani tendin hastasının geldiği zaman da almayı da çok sevmiyorum açıkçası. Çünkü asla böyle hani tam iyileşme elde edemezsin tendinitte. Tendinit olayı sıkıntılı. Yani orada iltihaplanma var tendon olayında ve senin hiçbir şekilde yük kaldırmadan oradaki inflamasyonun azalması için beklemen gerekiyor. Hı hı. Herhangi bir hareket etmemen gerekiyor. En ufak bir olayda tendonlar tekrar inflamasyona uğruyor. Yani atıyorum bir tenisçi dirseği, golfçü dirseği, işte bu tendinitlerden bahsedelim, dirsektekilerden bahsedelim. Onlar daha çok görülüyor. Geliyor kişi mesela 3 haftalık bir tedavi sürecini geçiriyoruz ama 3 hafta sonrasında hiçbir şey yok diyelim, çok sağlıklı. Ona güvenerek bir hareket yapıyor. Her şey başa bu sefer alınıyor. Yani asla bir tendinit vakası bence ömür boyu sürer. Asla geçmez eğer bir tendinit varsa. Hı hı. Ve saklanır kesinlikle. Ama sen onu eğer doğru açılarda kullanırsan götürür seni. Ha. Ama ters bir açıda muhakkak en başa döner. Yani böyle hani daha az ağrır demiyorum. En başa döner. Öyle bir sıkıntısı var tendinitin. Şimdi daha çok nerelerde görünüyor bir de onlardan bahsedelim. İşte Şimdi dirsek. tendin adı üstünde tendonların inflamasyonu. Hı hı. Tendonların olduğu her yer yani kasların yapıştığı, kemiklere yapıştığı her yerde inflamasyon görülebilir. Ama en çok oynar eklemlerde görülüyor. İşte sporcularda da en çok işte dış tarafta lateral epikondilit, içte medial epikondilit dediğimiz dıştaki tenisçi, içteki golfçü dirseği olarak geçiyor. En çok buralarda görülüyor. Bir de omuz başlıklarında görülüyor, omuz başlarında görülüyor. Bunlar da skapula ile omuza yapışan kaslar, kürek kemiğiyle. Ben de birazcık da şimdi Latince Türkçelerini tam şey yapamıyorum. Hı hı. Tam yapışma yerlerindeki olan inflamasyonlarda oluşuyor. Şimdi bunlar sıkıntılı. Omuzda da yırtıklar, bu tendinitler çok fazla görülebiliyor ama en çok görülen bunlar. Tenisçi dirseği mesela tenisçilerde de daha çok görülmez. Sadece adı o. Golfçü dirseğinde golf oynayanlarda görülmez. Adı o. Hı Yani hı. hatta kişi ilk başta geldiği zaman şaşırıyor. Ya, golfçü dirseği falan tanıdığı o yazıyor mesela. Medial epikondili. Daha golfçü dirseği olmuşsunuz falan diyoruz. Ya diyor ben golf oynamadım ki hayatımda falan diyor mesela. Yani golf oynayanlarda görülmez ama şu hareketi yapan veya işte şu alttan rotasyon hareketini yapan herkes de görülebilir yani. Hepsi tendinit olmuyor ama değil mi? İnflamasyonların. Yani başka inflamasyon çeşitleri de var. Var Mesela var. Tendinit Mesela olmuyor. omuzdan bahsedersek bu Hı rotator hı. cuff deniyor. Genelde o da Hı çok hı. sakatlanmaya. Evet evet. O da genelde voleybolcularda bir de rotasyon, eksternal rotasyon yapılan hareketlerde. Zaten rotator cuff omuz rotatör kasları anlamına Hı geliyor. hı. Bunlardaki olan sıkıntılarda görülüyor. 4 tane kastan oluşuyor rotator cuff kasları. Onlardaki herhangi bir sıkıntı sonucunda da genelde oluşuyor. Eğer doğru düzgün tedavi edilmezse frozen shoulder'a gider, donuk omuz dediğimiz rahatsızlığa gider. Bu sefer hasta kolunu hiçbir şekilde kullanamaz. Yani ne yukarı kaldırabilir ne döndürebilir. Tamamen omuz donar. Bu tür vakalarda da ancak anestezi altında biz germe yapabiliyoruz mesela. Çok acılı oluyor. Evet. Onlarda dikkatli tedavi olmakta fayda var. Korkup da hiç hareket ettirmemek çok zararlı bu hareketlerle. Mesela ilk başta asla hareketi önermeyen bir kesim var. Hı hı. Ve asla hareket hiçbir şeyin ilacı değil yani. Sıfır hareket her şeyi tam tersi daha kötüye getirebiliyor. Hareketi zorlamak da kötüye götürüyor. Bunun arasını bulmakta fayda var. Ya şimdi bu rahatsızlıklarla hareketler arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Biraz oraya da geçiş yapabiliriz belki. Hı hı. Deadliftlerin mesela özellikle bel bölgesi bence sen en gıcık tendinit diye bahsettin ama bel benim gözümde en tehlikeli olabilecek bölge. Belim ağrıdığı zaman uyuyamıyordum bile. Hani deadliftler yaparken sakatlandım ben bir kere. Ondan sonra da bir daha yapmadın herhalde. Yok ben zaten deadlift'i yapmıyordum ama bir ara gaza geldim. Ya dedim hani bu deadlift'in verdiği fayda sanırım vereceği hasardan daha iyi olabilir. Sonra Hı. gaza gelip işte 140 kiloyu kaldırmaya çalıştım ve o kütürtüyü duydum belimde. Ve benim Evet. 4 ay belimi kullanmamama sebep oldu. Hı Ve hı. hani ben bu şey konularında da çok dikkat ediyorum. Beslenme konularında işte en sağlıklı şeyleri yemeye çalışıyorum. İnflamasyon yaratan bütün besinlerden uzak durmaya çalışıyorum. Gluten dahil. Ben onun da faydasının olduğunu düşünüyorum. Belki yani 6 ayda iyileşeceksem 4 ayda iyileştim diye düşündüm. Hani zorlayıp da tekrar geri gelme ihtimali de var.
var bence. Ama işte deadlift yapmıyorum artık. Orada hayalet bir rahatsızlık var şu an için. Bir iyileşme diyemeyiz ona bu arada. Yani saklanan bir fıtık var. İleride bir büyük ihtimalle fıtığımız tarzı bir yapı var artık. Aynı şey benim de başıma geldi. Deadlift yapan herkesin başına geldiği gibi. Nasıl diyeyim? Mesela bazı fıtıklar 20 yıl önceden neden olan bir ağır kaldırmadan oluşabiliyor. 20 yıl sonra tekrar fıtık oluşuyor mesela. Adam diyor ki fıtık oldu falan ama bu mesela 20 yıl önce olmuş. Hani bu o olay. Sen diyelim ki 20 yıl sonra yerden bir şey kaldırdın. Atıyorum çocuğun oldu 5 kilo oldu 6 kilo oldu ilerleyen zaman. Kaldırdın bir takıldın. İşte o deadlift'in sana mirası o zamanki. Saklanıyor şu an öyle diyeyim. Tam bir iyileşme diyemeyiz. Her zaman koruman lazım. Hiçbir zaman gaza gelmemek lazım ve benim için deadlift adı üstünde öldü yani. Ölü bir egzersiz. Bir daha da denemem Tam herhalde. adının egzersiz işte abi. Yani Evet. bunun Evet. egzersizi o. Salonda kaçınılması gereken hareketlerden konuşmuştuk ya daha önce. Bence hani deadlift benim gözümde ilk sırada yer Bence alıyor. deadlift ilk sırada, leg press ikinci sırada. Özellikle seated leg press. Hani belini Hı yine hı. bükmek zorunda kalıyorsun ya. Ben onu sanırım üçüncü sıraya koymuştum. Buraya yazdım da hepsini. Bir de şey var. Kettlebell swings. Belle sürekli böyle kaldırıp indiriyorlar ya. O bele bence aşırı bir tansiyon oluşturuyor. Yani onda belki şey kullanırsan kuşak, korse falan daha koruyucu olabilir. O hareketler genel vücut böyle hafif o powerlifting'e girebilir bence fitness'tan ziyade. O tür hareketler mesela gene hani korunabilir bir nebze belle beraber. Hani bir deadlift kadar olmaz ama dediğin gibi sakatlar yani. CrossFitçiler özellikle bayağı kettlebell swing yapıyorlar. Hı hı. Ne bileyim squat yazmışım. Özellikle Smith Machine'de yapıyorlar squat. Onu Ee, gaza gelince biz de yapıyoruz arada tabii de yani normal squat dururken ağırlık alıp niye böyle hani giresin o kadar da eğer yarışmaya hazırlanıyorsan okey de normal bir bireysen birazcık işte uçuyoruz saçmalayabiliyoruz normal. Çok gaza gelebiliyorsun salonda. Bazen böyle görüyorum insanları Smith Machine'de böyle bayağı yükleyip altına Hı girdiklerini hı. böyle kendi içimde böyle bir gıcıklanma oluyor. Son sıraya bench press yazdım. Bunun üzerine belki çok tepki alabilirim bilmiyorum ama Bench press'te ne bileyim bench press'in muadili var mı sence? Bench e, press yapmazsan ne yaparsın bench press yerine? dumbbell press yaparım. Yani belki dumbbell press yaparsın. Ama genelde dumbbell press'i bench press'i desteklemek için yapıyorlar ya bir sonrasında. Omuz eklemine biraz daha yer veriyor gibi hissediyorum ben özellikle. Çünkü Hı hı. barı bükemiyorsun ama dumbbell press'te ya sana bir boşluk veriyor ki omuz eklemin hani biraz daha rahatlasın. Ama öyle dumbbell press'te de ama fazla rotasyona gidersin. Ne yapacaksın bir anda? Çok fazla omuz çıkıkları oluyor biliyorsun. Videoları denk gelmiştir sana. Adam yaparken bir anda şuradan pat diye gidiyor mesela. Çok ağır Gördün mü alıyorlar. bunları? Evet, onlarla ilgili videolar gördüm. Ya çok ağır girmemek lazım. En yükseğinin belki bir %70'ine falan girmen lazım ki o riskleri indirgeyesin. Aynen onda da iyi bir stabilize yapman lazım omuzlara. Mesela atıyorum ben omuz çalışırken de göğüs çalışırken de çok fazla dış rotasyona gidiyor bazen kolum. Onlara birazcık dikkat etmekte fayda var gene. Ama bench press'in dediğin gibi tamam bir yandan omuz eklemini tam verimli kullanamadığın için mantıklı. Ama bir yandan da işte diğerinde de gaza gelmemek lazım. Aslında bence hiçbirinde gaza gelmemek lazım. En tehlikesiz harekette bile. Öyle, aynen öyle. Aslında yani mesela ben geçenlerde onu düşündüm. O deadlift'te sakatlandığım zaman yani onu sonra düşünüyorsun. Ne gerek vardı ki diyorsun mesela. Kesinlikle. Yani ne gerek var? Şimdi ben yarışmaya katılmayacağım. Bir daha Evet. başıma iş aldım falan yani. Aslında böyle güzelce vücut yapıp bir tık yani seni mutlu edecek kadar fazlasına girmek ne bileyim çok mantıklı değil aslında. Sağlık için yapmak çok mantıklı da Hı işte hı. estetik duygular falan filan. Sıralamada bence güzel bir uyumumuz var gibi geldi. Spor yapıyorsan bildiğin bir alandır abi. Zaten ki bayağıdır yapıyor birisin. Ya bunun fizyolojik risklerini biliyorum desem size ayıp olmuş olur. O yüzden hani seninle tartışıp hani bunları görüşmek daha güzel. Ya fizyolojik riskleri de o kadar kişiden kişiye değişiyor ki bu arada. Kesin bir şey yok yani. Ya adam kendi vücudundan yola çıkarak insanlara öğütlerde bulunuyor ama herkesin Evet. genetiği farklı biliyorsun. Yani bir de öyle bir şey var. Ailemiz neyse biz oyuz yani birazcık da. Yani görüyorum mesela diyelim ki siyahi bir arkadaş vardı mesela salonda geçen gün. Hı hı. Yani adamda herhangi bir böyle hipertrofik bir kas yok, bir şey yok. Bench press'te 100'le falan başladı mesela direkt. Yani şimdi ben ona gaza gelip de 120 ile de ben giremem. Hani ondan daha iyi var falan diye. Orada biterim mesela. Girdiğim an hani muhakkak bir yerime bir şey yapabilirim. Kişiden kişiye değişir bence. Burada herkesin kendi vücudunu dinlemesi, bilmesi lazım.
Genetiğini çok iyi bilmen gerekiyor. Yani kendini okuman gerekiyor. Başkasının ne dediği çok önemli değil. Kesinlikle ya, ben ona çok katılıyorum. Yani en azından kendi deneyime dayanarak aynı şeyi söyleyebilirim. Fizyolojik olarak da öyle. Mesela beslenme biçimimiz de öyle. Senin beslenme biçiminle benim beslenme biçimim aynı olamaz yani. Senin vücudunun bir şeyleri sindirme hızıyla, kan akışı hızıyla benim vücudumun bir şeyleri sindirme hızı ve kan akışı aynı değil. Sana yarayacak maddelerle bana yarayacak maddeler de aynı değil. İkimizin eksiklikleri farklı mesela. Mesela bir tane hastam var, ona örnek vereyim. Yaşça bayağı büyük ama görsen vücudu adamın 20 yaşında falan dersin. Yani o kadar iyi yapmış vücudunu. CrossFit'le ilgileniyor. Ama mesela o protein almıyor. Proteini tamamen tohumlardan alıyor. Sadece tohumdan besleniyor. Herhangi bir et çok fazla yemiyor. Karbonhidrat zaten almıyor ama işte bamya tohumu yiyor, keten tohum yiyor. Sürekli elinde işte bir tohumlu bir şeyle geziyor adam. Yani sürekli tohumlardan, yağı da proteini de tohumlardan alıyor. Ve görsen inanılmaz bir vücudu var adamın. Tamamen de kas bu arada. Hı. Yani biz mesela bakıyorum, bir arkadaşım da 2 kilo tavuk yiyor falan. O yüzden birazcık işte kendini şey yapman lazım burada. Dinlemen, sana ne gerek, ne yarıyor ona bakman gerekiyor. Peki senin bu besin konularında, nutrition konularında deneyimin ne? Onda da eğitimin var mı? Sadece kendi üzerimde benim yaptığım şeyler var. Beni rahatlatan şeyler. Çok fazla mesela protein benim de hoşuma gitmiyor açıkçası almak. Ben ağırlaştırdığını düşünüyorum. Ama işte belli bir kiloya falan ulaşmak için de yemen gerekiyor. Hı hı. Ama baktığım kadarıyla sürekli, yani çevremdeki kişiler açıkçası benim çok fazla supplement kullanan insanlar. Çok fazla böyle gereği yokken çok fazla kreatin alıyor. Çok fazla protein tozu alan tipler de var. Hı Tabii hı. ki de bence alınmalı, alınmadan zor. Yani o kadar tutup 5 kilo tavuk yiyemezsin hani. Ama zararı da var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi o konularda da bence bir diyetisyen arkadaşla konuşmak daha mantıklı Hı olur. Benim sadece görüşüm bir tık illaki takviye gerekiyor ama abartmadan. hı. Hı. Belki bir Yani diyetisyen arkadaş da buluruz ya. Birkaç buluruz. Var tanıdığım var. profesyonel sporcularla. Güzel olur. Hı. Ya benim kendi görüşlerim var. Protein tozlarının özellikle içeriğine falan baktığımda. Çünkü içerisinde çok tatlandırıcılar var. Ben onların hiç destekçisi değilim. Evet. Ama hani temiz olanları da var illaki, onları da gördüm. Marka marka konuşamayız şimdi ama tamam, protein alıyorsun ama yanında birçok çöp de alıyorsun. Tabii. Özellikle bazı markalarda. Ben çok desteklemiyorum diyeyim onları. Temiz olanlar tabii meclis dışı. Yani onları da bulmak çok zor. Çoğu Evet. şekerli. Mesela şeker tüketmemen gerekiyor. Çoğu şekerli, aşırı şekerli hatta. Pre-workoutlar falan oluyor. Hı. Onlar da mesela öyle full şeker. Onu içene kadar vişne suyu iç. Daha belki az şekerli falan olur mesela. Alternatifleri var. Kahve içenler var işte pre-workout niyetine. Tabii onları da hani kahvenin de bir süre sonra vücut adapte oluyor. Canım, sürekli kahve miktarını arttırman gerekiyor. Evet, onun da hani bir şeyi var ama belki de zaman zaman kesmek lazım, sonra tekrar başlamak lazım. Yani aslında her şeyin bence bir detoksu olması lazım zaten. Hı hı. Kreatinde de öyle zaten. Full kreatin kullanamazsın mesela. O konuda çeşitli görüşler var. O konuda hangi tarafın haklı olduğunu bilmiyorum. Kimisi hani ara vermen gerekmiyor diyor. Kimisi ara vermen gerekiyor diyor. Burada vücudun işleyişini birazcık kreatin çok fazla değiştiriyor. Protein tozuna göre daha etkili bir madde olduğu için benim görüşüm. Ben kullandım ama çok bir farkını gördüm mü dersen, ben bu supplementlerde çok aşırı bir fark göremedim. O ayrı bir mesele. Ama görenler var artık. Vücudu artık ona göre. Senin boyun kaç bilmiyorum. Lisedeyken uzundun da. 1.90. Yani şimdi bizim kaslarımız uzun kas grupları olduğu için bizim bir tık daha geç oluyor kısa boylulara göre. Supplementleri ben kendi vücudumda etkisini göremedim Hı açıkçası. hı. Çok etkilediğini düşünmüyorum. Ama kısa boylu bir bireye baktığın zaman evet, bir ay gibi bir sürede çok güzel pump yapabiliyor. Ha, çok çabuk sönüyor, ayrı bir mesele, ama bir ay gibi bir sürede çok güzel pump yapıyor adam. Hı hı. Belki onu etkiliyordur falan ama bende hiçbirisi çok etkili olmadı açıkçası. Bilmiyorum senin deneyimin nasıldı ama. Boy tabii ki bir etmen bence. Ben de çevremde arkadaşlarla gördüğümde kısa boyların daha kısa sürede etki aldığını gördüm. Ama bir de şey var. Bence kişiden kişiye de çok değişiyor. Bazı bireyler tepki vermiyor supplementlere. Ne kadar ağır antrenman yapıyor tabii onları görmüyorsun ama yani etki almayan insanlar var. Yani bende olmadı, öyle diyeyim. Yani ben normal beslensem de şeyde de alsam, supplement de alsam çok bir şey fark etmiyor sanki. Bilmiyorum. Çok ağır da giriyorum aslında da bazen. Genetik faktörler bence çok fark Tabii. ediyor.
Aynen öyle, kesinlikle öyle. Muhtemelen. Yani sen diz konusundan bahsettin. Hadi, dizi de bence hemen hızlıca geçelim. Spor yapanların bence 50-60'ında muhakkak bir diz bağı problemi vardır. Hı hı. Yani mesela bir takım gelmişti bize. Takım tedavi alıyorduk o ara. Herhangi bir şeyleri yoktu böyle. MR falan çekilmemişti. Bir tanıları yoktu. Takım olarak doktora gidiyorlar işte bir hastaneye. MR çekildiği zaman bayağı bildiğin 12 kişilik bir takımın 7'sinin falan bağı koptu yani. Ve bunların haberi yok, bağlarının kopmuş olduğundan. Böyle durumlar çok fazla oluyor. Diz bağı kopuklukları. Onların avantajı ne? Sürekli egzersiz yaptığı için kaslar bağların yerine geçebiliyor, rol üstlenebiliyor. O yüzden anlamıyorlar. Ama ciddi sıkıntılar da yaratabiliyor açıkçası. O yüzden yine bacak kuvvetlendirmesi de önemli antrenmanlarda. O konunun ben efsane olduğunu düşünüyordum ya. Bir basketbolcu vardı eskiden. Iguodala hala oynuyor mu bilmiyorum ama onun Hı hı. dizlerinde bağ olmadığı söylenmişti bir ara. Var, inanırım ben. Ama öyle bir zıplıyor ki hani ben dedim ya bu adamın dizlerinin bağı yoksa nasıl bu kadar zıplayabiliyor? Olabilir, inanırım ben. Demek ki Çünkü demek ki kaslar bir şekilde etki ediyor, yardım ediyor. tabii yani mesela şeyde de belli bir yaştan sonra da zaten sedanter bireylerde çoğu hekim ameliyat önermez. Artı yaşlı bireylerde de hiç önermez ameliyatı mesela. Yani sen diyor artık quadricepsini kuvvetlendir, hamstringlerini kuvvetlendir, bacak kaslarını kuvvetlendiriyorsun. Aynı şekilde hayatına devam edebiliyorsun diyor. Kilon varsa kilo vermek zorundasın. O kadar. Çok az bir zamanımız var. Bu rahatsızlıkları konuştuk. Neler yaparsak risklerimizi azaltırız? Yani en önemli Yani şeyler nelerdir? dediğim gibi bence kesinlikle kontrollü olmalıyız. Yani kendimizi bilmeliyiz. Sınırımızı bilmeliyiz. Koruma yöntemleri çok önemli. Bir kere eğer çok fazla el bileğine yönelik bir şey yapıyorsan, dirseğe yönelik bir şey yapıyorsan buradaki dirseklik, ellik bilmem ne korselerini takmalısın. Hı Bele hı. yönelik bir şey varsa kesinlikle onu da takmakta fayda var. Bir de ben çok tavsiye ediyorum. Muhakkak çok önemli sakatlıkları korumak için. Esneklik, yani ısınma egzersizleri, esneme çalışmak çok önemli. Örnek vereyim kısaca. Şimdi futbolcu bir hastayla dansçı bir hastayı karşılaştıralım. Futbolcu bir hastanın bir diz yaralanmasında, bağ yaralanmasında bizim onu sahaya döndürme süremiz 3 ay. Dizini kapatmamız da mesela ne kadar sürüyor? Bir ayda falan dizini tam kapatabilirim ameliyat sonrasında mesela. Açıp kapatmasını sağlayabilirim. Ama bu mesela dansçıda bir haftamı falan alıyor. O kadar süre kısalıyor ki burada da esnekliğin çok önemli. Yani ısınmanın, esnekliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Evet. Kesinlikle her antrenmandan önce 15 dakika ısınma ve 15 dakika soğuma egzersizi olmalı antrenmandan sonra da. Ha, ben bunu ne kadar yapabiliyoruz dersen vakit kısıtlı olduğu için çok yapamıyoruz. Ama eğer gerçekten ağırlık çalışıyorsan, profesyonel ilerliyorsan yapmak zorundasın. Evet. Ki herhangi bir sakatlıkta, dediğim gibi sakatlık olacak, yani bu işin doğasında var, olabilir, olacaktır da %90. Ama ne kadar ısınman iyiyse o kadar çabuk atlatıyorsun. Mesela o deadlift'te belki de çok iyi ısınmış olsaydın veya belinin esnekliği daha fazla olsaydı 4 ay sürmezdi de hani beslenmeyi de katmışsın atıyorum, o 2 ay 3 ay sürerdi Hı hı. gibi gibi. Yani gerçekten esneklik çok önemli. Ona çalışmakta fayda var. Beslenme bu işin %50'si 60'ı. O çok önemli. Zaten her sporcunun dediği gibi uyku düzeni falan filan, Evet. bunlar da çok önemli. Hepsini bir bence düşünmekte fayda var. Böyle bütün halinde ilerletmekte fayda var. Evet. Öyle yani, bu korunması bence. Her şeyin başı bu. Ağzına sağlık Caner. Belki Arada bunun yapalım. devamını yaparız. Güzel olur Tabii, benim için. evet. Aynen. Güzel oldu. Yani bilmeyen arkadaşlarımız için, belki ilgi duyan arkadaşlarımız için. Görüşürüz Taylan. Kendine iyi bak.